Evet, 2023 yılının en çok beklenen oyunu Fallout 4, Skyrim gibi oyunları yapan, dahası birçok oyunda yapan Bethesda'nın yeni oyunu Starfield. Haydi bakalım. Bu sene sonlarına doğru Eylül ayında geliyor. Hey everyone, thank you so much for joining us today Todd and Howard, welcome to Bethesda'nın başındaki Bethesda abimiz. Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. Biliyorsunuz Microsoft markası Bethesda'yı satın aldı. O satın alımdan sonra Starfield Xbox'a özel bir oyun haline geldi. Bakalım neler hazırlamışlar. 2023 yılının en büyük oyunu Starfield karşınızda. Oy. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. Geçen sefer gördüklerimizden çok daha güzel gözüküyor şu an gördüklerimiz. Binden fazla dünya. Allah Allah. Bunu hep söylüyorlardı. Binden fazla gidilecek yer ne demek oğlum? From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy. Işık var ya, ona bile gidiyor. Yıldıza bile gidebiliyorsun abi. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. Çeşitliliğinin bol, dolu olması lazım and ya. Of course, you can play it in third keşfetmek person. için heyecanlanmalı oyuncu. Hem üçüncü And şahıs, you can play it in first person. Hem de birinci şahıstan oynayabiliyorsun. Ha, güzel. Tamam. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Evet, ham madde topluyor şu an. Do a mission, demir mesela. and maybe even Demir stumble parçaladı, upon demir ham something maddesi aldı. unexpected. Terk edilmiş maden bölgesini keşfetti. Arayüz tatlı duruyor. Göz rahatsız edici, kalabalık bir arayüzü yok. Şu vuruş hissi nasıl acaba ya? Vuruş hissi ilk gösterdikleri videoya göre daha keyifli gözüküyor. Daha güzel gözüküyor bu arada. Bunlar da uzay haydutları. Bunlar da uzayda insanların önünü kesip "Kardeş ver la 50 lira" diyen tipler. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that. İlk videoda şeyi hatırlıyorum ben. İlk gösterdikleri videoda. Yapay zeka çok aptalca davranıyordu. Biraz ona dikkat edeceğim. Güzel. Arayüzler güzel abi. Daha güzel de gösterilebilirmiş ama fena değil. Kafi. Çok karmaşık değil. Abi uzayda gram şantiyi nasıl gezdiriyorsun? We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Nice, güzel. Bunda kendi özel geminizi bile yapabiliyorsunuz baştan, sıfırdan. Bu oyunda. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance bu oyunumuzun of the sanat golden yönetmeni. age of early space flight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable.
for us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. Abi bu oyun gerçekten anlatıldığı gibi çıkarsa son 20 yılın en iyi oyunlarından bir tanesi olabilir. Ama gerçekten içeriğin çok dolu dolu ve abimizin o anlattığı özverili şekilde çıkması lazım. Çok büyük oyun çünkü. Yani patlama olasılığı çok yüksek bir oyun. Göründüğü gibi çıkmama olasılığı çok yüksek ama Microsoft ve Bethesda bu sefer şeytanın bacağını harbi kırabilir yani. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. Evet. O atlama sahneleri yükleme ekranı yok bu arada oyunda. Oyunda gördüğüm kadarıyla yükleme ekranı yok. Rota belirlendi ve ışık hızına geçip hop geçiyoruz. Mesela bu geçişlerde bu geçiş 1 saniye sürdü ya. Dünyada kaç saat geçti acaba? Dünyaya iniş yapıyor. Yeni Atlantis denilen bir şehre. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. Bak mesela böyle büyük şehirlere geldik mi harbi yaşayan bir halk lazım. Halk görmek isterim. Yani her bir insan bir şeylerle uğraşıyor olmalı. Herkesin bir işi gücü olmalı, tamam mı? Bunu görmek isterim yani. Grafikler çok güzel gözüküyor. Çok tatlı gözüküyor grafikler. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. Bir de oyunlarına oyunu bu kadar şu anda böylesine uzun detaylı göstermeleri güvendiklerinin anlamına geliyor bence. Bu yüzden de umudum var bu oyuna karşı. Welcome to Constellation. Yüz animasyon ama yüzler iyi değil ya. Yüzleri daha iyi çalışıyor. Bak ilk videoya göre biraz oynanmış sanki yüzünde kadının. Gösterdikleri videoya göre. Daha iyi beklerdim yüz animasyonlarını. Böylesine büyük bir oyun için. Bu arada bir hikayesi olacak oyunun. Derin bir hikayesi olacak. Söylendiğine göre. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my God. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer. Şu ana kadar gördüğüm hoşuma gitmeyen şey yüz animasyonları, yüz detayları. Ha rahatsız etmiyor ama daha iyisini beklerdim böyle bir yapımdan. Bir kameramı kapatacağım, çok pardon arkadaşlar. Bir saniye. Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. Bak kostümler falan bak. Kostüm içerisindeki hali okey. Yüz animasyonu, yüz ifadesi falan fena değil. Ama kostüm çıktı mı bir zortluyor gibi. Baksana farklı bir sürü tür. Yaratıklar, canlılar. Ananı avradım. Ya gelmesin, örümcek gibi yaratık bir kere de olmasın ya. Ne çok seviyorsunuz 67 kollu yaratık yapmayı ya. United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard?
help the United Colonies, even get your Bir de oyunun optimizasyonu çok önemli ya. Yani herkeste çok iyi sistem yok haliyle. Orta halli ve yüksek sistemlerde gerçekten iyi çalışmalı oyun. Yoksa çok şikayet yerler. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Wow. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is in Bak şu ana Aquila kadar City gördüğümüz her şey farklı yani. Farklı yerler, farklı bölgeler. Bir çeşitlilik var belli ki. Ama binden fazla deyince insan bir ürperiyor yani. Bak bir tane şehir var mesela sadece uzak doğu temalı. Uzak doğu diyorum, vahşi batı temalı. Bak burası uzak doğu temalı. Çok fazla detay var. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. Atatürk Olimpiyat Stadı'na yandım bu kadar ya. Bugün profesyonel oyuncuların oynadığı bir maçımız vardı da orada yandım. 90 dakika maç yapınca mahvoldum. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. Oğlum çok fazla detay var ya. In Starfield, Allah we're pushing Allah. our cities and settlements further than we ever have Harbi before. çok büyük oyun It's ya. all there, waiting for Lan you. ne olur çok düzgün çıksın slice ya. of Çünkü humanity's çok güzel future. gözüküyor. Harbi çok tatlı gözüküyor. Lütfen düzgün çıksın ya. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Freddy'yi göreceğiz abim. Hey, come on. Okay, take it bak easy. buradaki grafikler falan oldukça hoş. Benim için kafi bak şu grafik. Ben üstünde bir şey istemem yani. Baksana çok tatlı gözüküyor iç mekanlar. Da bu oyunda optimizasyon problemi olacak gibi ya. Evet, kendi karakterimizi oluşturabiliyoruz. Tüm Bethesda oyunlarında olduğu gibi. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Burada da bir vakit harcarız çıktığında. Ama şu arayüz herhalde şey ya böyle NASA'nın falan arayüzü de mi böyle? Onlara mı özenmişler? Arayüzleri daha iyi yapabilirlermiş ya. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway. Bak mesela buradaki yüz animasyonları çok kötü. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan.
Meriç çok teşekkür ederim desteğin için. And give you gifts if you're willing to put up with this constant commentary. I can't believe I get to stand near you. Abi baksana şu yüz ifade ya. Oğlum bu nasıl yüz animasyonu ya? Yani bak çok kötü değildi abi. Böyle bir oyun için yetersiz ya. Tamam yani daha fazla konuşmayacağım bu konuda da. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, uzay gemileriyle savaşlar olacak değil mi? Ay. Önümüzü kesen, uzay aracıyla önümüzü kesenler olacak böyle. Hop hemşerim bizim mahalleden, bizim uzay mahallesinden geçemezsin diye. Büyük ihtimalle oynadığımız ve verdiğimiz kararlar oyunun hikayesini etkileyecek. Yüz animasyonlarından kastım mimik. Mimikler. Vay be. Sevgili Toruk Makto, aklıma neden Titanfall 2 geldi izlerken? Robotik şeyler gördüğünüz için olabilir mi? Arada giden ahtapot. Aa güzel, güzel. Bu sistemi sevdim. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. Bak şuralar güzel gözüküyor ya. Benim hoşuma gitti abi bu I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. Güzel. Fine, I'll issue Bak you an oyun o access kadar card. büyük ki siz bütün oyunu gösterdiklerini zannediyorsunuz. O kadar büyük bir oyun geliyor işte. Hani keşfedilecek şeyler anlamında. Dediklerine göre. Mesela şeyi de istemem. Sürekli bir gezegene git. Havalan, yüksel, sağa sola ateş et. Görevi tamamla çık. Böyle olacaksa 1000 tane gezegen yapmanın da anlamı yok. Gerçekten 1000 tane gezegen ve görev çeşitliliği yapıyorsan gittiğin her yerde seni şaşırtacak şeylerle karşılaşmanı istersin. Bak mesela bir gezegene gidersin, bomboştur ama en tepeye çıkmak istersin, tamam mı? O en tepeye çıkmak için verdiği mücadele sana yeter. Dersin ki abi ben uğraştım burada. Kimseyle savaşmadım etmem ama oraya çıktım. Bir görev olmasına gerek yok. Ama bunu 5 kere yaparsan sıkar. Gerçekten çeşitlilik çok önemli. Silah detayları falan güzel. Şu detaylar çok güzel ya. Aydın Bey selamlar. Yapacağız abi. Eğer uyuyakalmazsam yapacağız. Ölüyorum uykusuzda. 1 saat uyudum ya. 48 saat herhalde 3 saat falan uyudum. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Şuralar çok ışıklandırma falan çok tatlı gözüküyor. Grounded world, we can start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, kesinlikle. Şu an gösterildiği, anlatıldığı gibi çıkar ve sorunsuz ve gerçekten çeşitli olan bir oyun olsa Zelda'nın büyük rakibi olur yılın oyununda. Ve çıktığı tarih itibariyle de yılın oyunlarına aday gösterebilecek bir süreçte çıkıyor. Ya 25 yıllık bir süreç diyorlar abi, yani az bir zaman değil bu. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find.
Arkadaşlar benim gözüm kapanıyor olabilir arada, kusura bakmayın. Bu izlediğim şeyden sıkıldım, anlamayın bunu, hiç öyle bir şey değil. Ben bu Şampiyonlar Ligi etkinlikleri yüzünden 48 saatte maksimum 3-4 saat uyudum. Ya da 2-3 saat bilmiyorum bile. Ondan dolayı ya. Bir de bugün güneş altında çok kaldım, yandım ya. Bana bak, görüyorsun. Yüzüme dokunca yüzüm acıyor. Bak, gemi alıp güncelleyebiliyoruz, geliştirebiliyoruz. Ve mürettebat tutabiliyoruz içine. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. Oha! And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Güzel. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Çok iyi. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. Nasıl ya? The HMS Platypus. Harbi lan. Ornithotrex'e benziyor. Dinozor gibi. And we've done spiders, we've done mechs. So Transformers. It's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, oha abi, hayal gücüne bırakmışlar. İnanılmaz. Ornithorex. Starfield çıktı mı zaten çok uzun bir yayınla başlarız canım. Önce bir video önden, sonra yayın. Kaç saat sürecek acaba hikayesi falan? Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own her yoldaşımızın kendine özgün hem bölgeyle alakalı hem de gemiyle alakalı özel yetenekleri olacak. Ne diyorsun ya? And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Aşk varsa orada varız abi. You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. Ya keşfettiğimiz yere bir üs kurup adamlarımızı oraya atayıp orada geliştirmeler yapmalarına zaman veriyoruz. Ya da gemimizi alıp keşfetmeye birlikte gerçekleştiriyoruz. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. Oh. And now, let's take to the sky. Kaldır kaptan gidelim. Toprak Tunca. O zaman izleme kısmına geçeceğim.
Geldik uzay kısmına. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship. Tuşların hepsine basabilsek ya oyunda. Pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Lan çok detaylı ya. Star Citizen Powering up the grav drives will yolunda ilerliyor yani. Before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Vay arkadaş. Hop kilitlendi bak. Hop. Zıbam. Gel lan buraya. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Ben iyi değilim ya. Ben iyi değilim ha. Lan oğlum ben keyifle izlemek istiyorum ama o kadar yorgunum ki. Gözlerim kapanıyor. Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Utandım şu an. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Şu etkinlik bitsin yatacağım. Vallahi yatacağım ya. Yarın yapayım korkuyu. Abi çok detay. Benim çok hoşuma gitti. Lan ne olur bu oyun. Bu ve bundan daha fazla detayla çıksın ya. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planet side, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Ha böyle yerleri de görüp uzayda bir anda gidip keşfedebiliyoruz değil mi? Maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. O ne lan, o ağzını ne yaptın oğlum sen? Böyle muffin yemiş de muffinin hepsini yüzüne sürmüş gibi olmuş dövmesi. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. Hangi rotada oyunda ilerleyeceğini falan bir belirlemek lazım. Hani kurallara uyarak mı, kuralın dışına çıkarak mı vesaire. Vaa iyiymiş lan, o olaya bak. Lan oğlum oyun güzel ha. Bayağı detaylı oyun. Oha bu kadar beklemiyordum. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. Şu rota çizme olayını çok beğendim, o da güzel. Just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers. Breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder.
and sometimes a little fear. Hikayesi ne kadar sürecek acaba ya? Hikayesi, yan görevleri falan tamamlamak kaç saat sürecek? Yani oyunun çeşitliliğinin detayını keşfedebilirler. Yan görevler ve ana görevde kaç saatte bitirileceğini öğrenerek kafamda bir şey yapmaya, oturtmaya çalışıyorum da ondan soruyorum. Hey everybody, we were showing you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that exists in the world, in the Starfield universe. Çok güzelmiş lan bu. Hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And Çok güzel bu da. We've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. İyiymiş lan. Why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets yani dünya içerisinde özgürlük vermekten artık gına geldi bize. Artık sizi galaktik boyuta taşımak istiyoruz diyor yapımcı. Great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Lan çık da keşfederek oynayak ya. Hadi bak şu an ben bir heyecanlandım ya. We stitch together block of terrain. After that we have the system that adds interesting locations for the player to explore. Bu oyun Xbox ve PC'ye geliyor arkadaşlar. Sadece Xbox ve PC. PlayStation'da yok. Bak bu şeyi sevmiyorum mesela. Ya ben de bu hastalık ya. Meyveye bak da aldı ya onu. Lan elini uzatarak alsın ya. Ben de hastalık abi bu. Bu olmadım ben bozuluyorum, üzülüyorum. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Bak mesela kapıyı böyle şöyle ya kulptan tutup açacak. Vuruş hissi ilk gösterdikleri videoya göre dediğim gibi daha iyi. Ama bir Call of Duty'deki bekleyen, bir Call of Duty'deki vuruş hissini beklememek lazım. Ya bir Rainbow Six'teki vuruş hissini beklememek lazım. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find. Belki gelir o animasyonlar inşallah ama sanmıyorum. Genellikle Bethesda yapmıyor öyle şeyleri. Or simply take in the views. With the help of Dursun your Kaptan scanner, çok you'll teşekkür chart the ederim senin uncharted için. and discover exotic wildlife. Beni bir yüz animasyonları, mimikler, bir de şu vuruş hissiyle şu kapıyı açma muhabbetleri, işte elle yapılan animasyonlar iyi rahatsız etti. Onun dışında çok güzel gözüküyor. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really Mesela wanted to yaratıklar da think of them inşallah as çok natural to the çeşitlidir. environment. Kaplumbağaya, fil ve zürafanın çiftleşmiş halini gördük az önce. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere.
Ama şeyi de düşünürsen abi 1000 tane gezegen var. 1000 tane gezegende milyon tane insan vardır toplasan. Hatta daha fazla. Milyar belki. 100 animasyonlarını bir noktada kısıtlamış olabilirler yani oyunun optimizasyon anlamında daha rahat, daha düzgün çalışabilmesi için. Bunun en az bir 100 saati var ya. Yani 100-150 saat oynanışı var. Belki daha fazla. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on her şeyi any planet. Düşünürüm lan bir yapımcı. Her şeyi düşünmüşler ya. Bir şey diyeyim mi? Diğer böyle uzay keşif, hayatta kalma, işte base kurma temalı oyunların da içinden geçmeyi amaçlıyorlar ha. To work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam, where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. Bu kadar abartılan oyunlar genelde hiç tutmuyor. İnşallah bu öyle olmaz Tuğçe'm ya. Fine-tune things much easier. Baksana içindeki tüm eşyalara kadar dekore edip Sims oynuyorsun adeta. İnanılmaz. İnşallah bir Türkçe yaparlar diyeceğim bu oyunda. Bu oyunda çok da metin vardır abi. Türkçe zannetmiyorum bu oyun Türkçe geleceğini. Ama bakarsanız Xbox Türkiye tarafından bir atılım olur. Yeni mi uyandın? Yok abi ben 48 saatte 3-4 saat uyudum abi. Uyumadım bile ya. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes. Silah modifiyesi de larger geldi. magazines. Bir kameramı a kapatacağım. selection of grips and barrels. Different ammunition like explosive rounds. Bir hava almam lazım. İyi kaçacağım. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. Çok iyi lan. Papatyadan örümcek yapmışlar abi. Allah belanızı vermesin. What's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like, what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. Allah Allah. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Daha önceki hiçbir oyunumuzda yapmadığımız kadar çok silah çeşitliliği, modifikasyon falan var diyor. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Aga ne diyorsun aga? Gravity is Sen ne different for diyorsun each ya? planet, and boost packs are excellent for getting around. Of şu jetpack, boost pack'i çok güzel düşünmüşler ya. Sometimes you'll even feel like you're flying. Vallahi bu çıktığında ilk gün bir 10 saat, 15 saat oynayışımız var ya belli. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting Güzel, bu experience. fizik oyunlarını düşünmüş olmaları halde tabii ki böyle uzay temalı bir oyunda çok önemli. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Yine seviye sistemi var. Bakın 5 seviyelik bir düşman, 7 seviyelik bu seviye sistemi de önemli. Öyle 3 level oldum gideyim 20 level'lık düşmanı indireyim yok. Anladığım kadarıyla. O ne lan? Bu neydi öyle? Starfield's got you covered. Aha.
Oğlum güzel çık ya. Valla. Onca yıllık verilmiş emek boşa çıkmasın lan. Üzülürüm. Gerçekten üzülürüm ya. Ya bak bıçağı soktuğumdaki detay hoşuma gitmedi. İyiymiş lan, nasıl fırladı gitti. Uçtu gitti oradan. Bir de ana hikayemiz olacak. İnşallah o da güzel yazılır da. Abi çok güzel. Yani gerçekten çok emek verilmiş bir iş var ortada. Eminim gösterdiklerinden daha fazlası oyunda var. Eminim bundan. İnşallah anlattıkları kadar özenli bir oyun çıkar ya. Gerçekten hani harbi özel bir yapım olarak oyuncuların karşısına çıkar. Daha öncesinde Skyrim'i yaptılar abi. Başardılar çok büyük işleri. Fallout'ları yaptılar. Oblivion'ları yaptılar. Bu neden olmasın abi? Fallout 76'yı çıkardıklarında ilk başta bir bok etmiş olabilirler ama şimdi bildiğim kadarıyla onun da durumu iyi. Aynen, engin bir yapım olsun abi. Engin. Nice. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low Ben şu an harbiden oyunu oynamak istiyorum. Verin lan. My favorite part is diye bağırasım var yani. Audio design, planets, the day night cycle. Those details matter. Yani iyi çıkar kötü çıkar. Son sözüm benim de şu. 2023 yılının en büyük oyunu. Ve belki de 2023 yılının, daha oynamadık ama yılın oyunu adayı. Bakalım, çok merak ediyorum bu oyunun ilk inceleme puanları nasıl çıkacak. Heyecanlandım ya. Vallahi uzun zamandır bir oyun için bu kadar hani beklentim olmayan bir oyun için, patlayacağını, gösterildiği gibi çıkmayacağını düşündüğüm bir oyun için düşüncelerimi değiştirip beni heyecanlandıran bir sunum oldu ya, harbi. Helal olsun. Bir de hikayesi de güzelse, yan görevleri çeşitli ve güzelse şahane olur. Ki bazı oyunlar vardır, yan görevleri ana görevden bile keyiflidir. Keşifleri ana görevlerden bile keyiflidir. Bu öyle çıkarsa efsane olur. Wow. Evet, 6 Eylül 2023. Şunun şurasında Ağustos, Eylül. 2 ay kaldı arkadaşlar. Yani 2 ay sonra bugün 5 gün olmuş olacak çıkalı hatta. Hadi bakalım. Starfield gerçekten çok büyük geliyor. Neredeyse 45 dakikalık bir sunum yaptılar. Yani helal olsun, ne diyeyim ki. Vallahi helal olsun. Bir de fragman yayınladılar. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there?
You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Eylül 2023'te başlıyoruz.